Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve, hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ve 1000'i geçtik. Teşekkür ederiz. Konfetiler Bini patlasın. geçtiğimiz için Konfeti çok mutluyuz. patlatabilir misin buraya? Artık editleri Semih yapıyor. Konfeti patlatamam buraya. Ben patlatırdım ama. Nasıl patlatacaksın? Bakayım nasıl patlatıyorum. Gördün mü? Patlatırım oğlum. Ya git ya. Ya git ya. Ne patlatırım. konfeti mi olur ya? Patlatırım. Ya git ya. Evet. Instagram'da soru cevap videosu çekeceğimizi duyurduk ve Evet. sorularınızı istedik. Siz de bize sorularınızı yazmışsınız. Teşekkür ederiz. Bugün 1000 aboneye özel soru cevap çekiyoruz. Evet. Bir Aslında sürü... aslında burada çekmeyecektik Aynen, burada çekmeyecektik. ama teknik sorunlardan dolayı evde çekmek zorunda kaldık. Technical problems. Abi Melbourne havasına güvenmeyin. Buranın nasıl güvenmeyin. Bize de güvenmeyin. Burada çekecektik çekmedik. Niye? Bize niye güvenmiyor oğlum? Çünkü Bize biz de güveniyor lan, çekmedik. saçmalama oğlum. Adamlar bize güvenmesi lazım. Güvenmeyin abi. Çekeriz. Adamlar bize güvenmesi lazım. Çekeriz dedik çekmedik mesela, güvenmeyin. Ne olacağı belli olmasın. Hayır. Orada bazı problemler dolayı çekemedik. Neyse. 1000 abone olduk hep beraber. Abi bir şey Teşekkür söyleyebilir ediyoruz. miyim? Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten teşekkür ediyorum abi. Neden? Neden? Çünkü ben dedim ki abi kesin dedim Avustralya ile alakalı çok sorular gelecek. Evet. Yani nasıl gittiniz? Yani bunları zaten sorulacağını biliyorduk. Ona göre şey yaptık ama Evet. dedim ki kesinlikle dedim Avustralya ile alakalı gelecek. Çok az Avustralya ile alakalı geldi. O zaman tebrik ediyorum. Elden gel. Genelde bizi merak etmişler. Ve Evet. biz nasıl tanıştığımızı anlatmamışız. Evet, hiç anlatmamıştık. Neden? Ara sıra Nasıl anlatalım bahsetmiştik ki? de. Şimdi ilk sorumuzdan başlayalım. Hadi başlayalım. Ya tamam. Hadi başlayalım bir de. İlk sorumuzdan başlıyoruz abi. Evet. Bu arada şey yaptık işte. Abi bak durmadan. Bu arada bir dakika, ben bir şey diyeceğim. Bana var ya bir cümlemi Ama bitirttirmedin anlatıyorum. ya. Mesela bir şey söyleyeceğim. Mesela nasıl tanıştınız diye sormuşlar ya. Biri şu şekil söylemiş, biri bu şekil söylemiş. Biz onları harmanladık. Onu demek Tamam istiyorum. ama kimsenin sorusuna karışamaz zaten. Tamam da mesela. O şekil sorar, bu şekil sorar. Ama benim çok sevdiğim insanlar var Zaten Instagram'da ki yazıştığım. karışabilir. Benim çok sevdiğim insanlar var Instagram'da yazıştığım. Diyor ki mesela Tamam. ben bu şekilde sormamıştım diyor. Tamam. Onu açıklama He yapıyor. he he he. Ya he değil, Tamam, çok tamam, he. önemli bir şey bu benim için. Başla. Sorularımızı gruplandırdık. İlk sorumuzdan başlayalım mı? Evet başlayalım. Sorular karma. Ya niye Buradan- sıraya koymadın? Hayır. Semih'e dedim ki bak soruları verdim dedim ki bunları sıraya koy. Hayır, ben onu farklı yöntemde sıraya koydum. Zaten böyle olması lazım. Olması gereken bu mu? Olması gereken Kesin bu şekilde. karıştıracağım ama hadi bakalım. Ne karıştıracaksın ya? Hadi. İlk soruyla başlıyorum Başla. abi. Burç uyumunuz. Burç uyumumuzda 4 yazmışsın. İlk sorumuz 1. Tanışma hikayeniz. O, Bak karıştıracak demiştim. Dakika 1 gol 1. şey diyeceğim. O şekilde değil. Ne? Farkındaysan diğer sorularda 6, 7, 16. Niye bu? Ne 2, yaptın? 3, 10. Tamam abi. Tamam ben... Anlamadın değil mi? Neyse ben sana bıraktım. Ben kendimce ayarladım. Tamam sen kendince ayarladın. İlk sorum. Video Allah'a emanet demek. İlk sorumuz. Burç uyumunuz. Şimdi ben burç uyumunuz derken Burç uyumumuz. anca burçlarımızı söyleyebiliriz. Ben Aslan burcuyum. Ben Oğlak burcuyum. Ve burç Benim uyumumuzu Aslan'la bilmiyorum. olan burç uyumunu bilmiyorum. Bilmediğim için de burç uyumumuz başarılı. Burç uyumu, ben şimdi burç uyumumuzu söyleyemem. Normalde ben ne burç uyumunu söyleyemezsin. Akşama kadar burçları izliyorsun. Deli gibi Kendi burçları burcumla izliyorsun. alakalı şeyler izliyorum. Ben burçları bilmiyorum abi. Tamam. Benim Kendimle bildiğim... alakalı abi Aslan burcu kadını her zaman en iyisidir, en birincisidir, en iyisidir, en güzelidir. Her burçla ilgilenmez ve her burçla uyumlu olmaz. Sadece istediği ve sevdiği insanlar hangi burçtan olduğu fark etmeksizin Aslan burcu istediğiyle ilgilenir, istediğiyle ilgilenmez. Aslan burcunun özeti budur. Bak Kadınların. sustum farkındaysan, çok Aslan'la alakalı diyaloğa girmek istemedim. Ben Tamam. Oğlağım. Oğlak burcu erkeği iyidir, hoştur, bir yokuştur. Harbiden bayağı bir hoştur. En çok da boştur. Bilmiyorum abi. Ben Aslan burcu. Bir de zordur. Zordur abi. Oğlak burcu Şimdi erkeği ben burada zordur. sabah kadar konuşurum da. Evet. Oğlak burcu Burç, erkeğinin normalde zorluğu. Oğlak'la Aslan'ın burç uyumu gibi bir şey söz konusu dahi olamıyor. Niye? Olamıyor. Niye abi? Yani literatürde olamıyor. Nasıl literatür? Hangi literatür bu? Güneş literatürü. Nasıl yani literatürde olamıyor? Hani orada olamıyor. Ne demek soruyorsa cevap verme. Olamıyor. Hayır Ben- abi biz %100 uyumluyuz yani. Bu arada yükselenim Koç. Benim Semih'in yükselenim, yükseleni bilinmiyor. benim yükselenim ya ikizler. Kesin ikizler abi bak. Net ikizler. Öyle bir şey, benim yükselenim öyle. Benim doğum saatim bir muamma.
Gerçekten O yüzden olmaz. burç uyumumuz başarılı. Bilmiyorum işte Böyle ben... bir sonuç çıkar mı? Bence Burç- çıkar. Başarılı. Tamam, bence bu soruyu çok uzattık. Burç uyumundan anlayanlar aslan kadınıyla oğlak erkeği uyumlu mu uyumsuz mu bunu yazarsanız güzel olur. İlişkiniz kaç yıllık demiş. Kaç yıllık? Hadi sen söylesene kaç Ben yıllık. biliyorum. Kaç yıllık? Kaç yıllık? 19. Bir de bir şey 20, söyleyeceğim lan. 21, Yıl olduğunu 22, nereden bildiniz? 23. Belki de aynı. 6 yıl olacak. Ne altısı? Ocak'ta. Oha sende yok 16. 1 Ocak 2019. Tamam. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. 2023, 2025. 2024'te 5 yıl olacak. Ama 6 değil 5'miş abi. Hepimiz bunu biz de öğrenmiş olduk 5. 5 mi olacak? 1 Ocak 2019 bizim. Ama biz seninle 2018'de mi tanıştık? Yani 2018'in evet Kasım Aralık gibi. Tamam. 5 yıl. Tanışma hikayeniz. Çok Tanışma güzel. hikayemiz çok karışık. Çok karışık değil aslında. Çok karışık değil. Ben anlatıyorum sen Tesadüf. anlatacaksın. Ben anlatmak istiyorum. Ya da tamam sen başla ben Sen anlat. kesin araya Tamam sen girerim anlat çünkü. sen anlat sen. Tanışma hikayemiz nasıl? Biz zaten Semih'le aynı okuldaydık üniversitede. Evet. Muğla Sıkışma Üniversitesi. İkimiz de aynı bölümdeydik. Evet. Ben tabii ki Semih'ten bir üst sınıftaydım. Sen benim altımdın dönem olarak. Dönem o yaş olarak. Yaş olarak da, dönem olarak da Yani altım. sanki ben fukaraydım da İşte alttaydım böyle. Aslında işte benim notlarımla mı geçtin? Evet. Evet ama ben daha Benim ben daha gencim diye alttaydım. Ne demek istiyorsun yani? Ne demek istiyorsun yani? Laf yerine gitti. Ben seni cebimden çıkartırım. Laf yerine gitti. Neyse bunu sonra konuşacağız. Biz zaten aynı okuldaydık. Benim üniversitede en yakın arkadaşımla Semih lise arkadaşıymış değil mi? Evet. Doğru mu? Evet doğru hadi anlat. Ama Benim üniversite arkadaşımla hayatım tamam. Benim üniversite arkadaşımla üniversitede en yakın sınıf arkadaşımla Semih lise arkadaşıymış. Ama bizi o tanıştırmadı. Onun yanında falan gördüğümde ben direkt kaçıyordum Semih'ten. Çünkü sakalı tam böyleydi ben abi. uzun sakallıydım bana laf ediyordum. O fotoğrafını buraya koyabiliyor muyuz? Koyabiliriz. Siz söyleyin abi. Yani siz olsanız kaçmaz mıydınız? Gözünüzü seveyim. Ben kaçıyordum ve hiç hoşlanmıyordum. Senden de senin yanındakinden de hoşlanmıyordum. Yanındaki bir tane Semih'in arkadaşı vardı. Ondan da hoşlanmıyordum. Ondan sonra neyse Semih işte okulda böyle organizasyon işleri falan yapıyor. Yok işte böyle Oğuzhan Uğur'u getirecekti. O yalan oldu da. İşte Geliyordu. birileri falan gelecekti. O sonra pandemiden dolayı yalan Pandemiden oldu. dolayı oldu. İşte Semih organizasyon işleri yapıyordu. Sonra ben de böyle yüksek lisans falan düşünüyorum ya. Böyle okulda aktif olmaya çalışıyorum. Bir gün beni arkadaşım aradı Gaye. Buradan ona selamlar. Evet. Dedi ki işte Merve dedi böyle bir tane organizasyon varmış. Sonunda da sertifika vereceklermiş. Sen ilgilenirsin diye ben senin adını yazdırdım dedi. Ben ikinci öğretimim uyuyorum o sırada. Ondan sonra Allah Allah ne şeyi falan filan. Sonra baktım beni bir gruba eklemişler. Ben de ayar oluyorum gruba eklenmeye. Çünkü 100 kişi var abi. 100 kişi de hani numaran olmuş oluyor vesaire ayar oluyorum. Bir baktım yönetici Semih. Bir baktım sakalını da kesmiş. Evet. O bu çocuk iyi mi dedin? Hayır öyle demedim. Ondan sonra neyse bilet almaya senin yanına gelmiştim ben. Değil mi? Evet. Sonra bir daha senin yanına geleyim diye bir arkadaşımı da aldım Beyza. Onu da buradan öpüyorum. Beyza dedim ki gel sen de gelmen lazım. Evet. Sonra Ben de tabii ekmeğimdeyim orada paramdayım. Ama ne yapayım ekmeğimdeyim. aynen öyle. Ondan sonra abi çok fazla şey yapmadık, konuşmadık. Sonra o organizasyona Hayrettin geliyordu. Evet. Hayrettin. Sonra bir gün biz Beyza ile Starbucks'ta otururken böyle biletlerimiz masadaydı. Starbucks'ta Hayrettin'i gördük. Orada da Muğla'da dizi çekiyormuş o. Aynen. Kalk Ondan gidelim sonra- mi ne çekiyordu? Aynen. Ondan sonra dedi işte siz geliyor musunuz falan filan. İşte bir fotoğraf çekelim falan filan dedi. Sonra dedi ki ben dedi sizi çok sevdim siz paranızı alın organizasyon şeyinden. İade bir değişim yoktur bizde. Ben dedim ki yok işte gerek yok falan filan. Sonra işte dedi ki kim dedi ilgileniyorsa at şeyini alın hani o da goy goy yapıyor aslında. Sonra ben onun yanında WhatsApp'tan sana mesaj attım. Hayrettin'le fotoğrafımızı attım dedim ki paramı iade edecek misiniz? Sonra sen ne yaptın? Ben direkt Paramı vermedi abi. Ben direkt seni aldım. Aynen. Sonra işte orada WhatsApp'tan özelden Semih'e yazınca sonra ne oldu ben pek hatırlamıyorum sonra ya. Bileti iade edersin, etmezsin, iade edersin, etmezsin. Etmedi O bu zaman arada. sen gel, iyi tamam ben geleyim derken Aynen. Sonra organizasyon bittikten sonra oturup yemek falan yemiştik, kahve falan içmiştik. kahve içmiştik. Ben senin falına bakmıştım bakmıştım. ama uydurmuştun. Abi. Parayı Gerçekten. iade etmedim direkt para karşılığında beni aldın tepe tepe kullanıyorsun. Aynen. Yine karlı çıktın diyebilir miyiz? İyi diyebiliriz bence. O zaman Hayrettin vesile olmuş diyebilir miyiz lan? diyebiliriz. Vay anasını satayım. Bak, Ya Hayrettin işte vesile nereden olmuş. nereye? Nereden nereye? Böyle bir tanışma hikayemiz var. Evet. Evet diğer sorumuza geçelim. İlk kim kime yürüdü tanışmanızı hiç anlatmadın Tamam, abla. aynı şey. Nasıl gruplandırmışsın? Tamam. İlk kim kime, kim kime yürüdü burada kim kime olay? yürüdü?
Doğru söyle, kim kime yürüdü? Sen bana yürüdün. Yalan söyleme ya. Ben nasıl yürüdüm abi sana? Sen bana yürüdün. Nasıl yürüdüm? Sen bana yürüdün. Tamam, ne yaptım? Ben ne sadece- yaptım? Hayrettin zorla WhatsApp'tan mesaj attırdı. Ben ne yaptım? Kimse yürümedi buna. Ben ne yaptım mesela? İlk kim kime yürüdü? Karşılıklı yürüştük. Öyle olmuş. öyle Karşılıklıydı, karşılıklıydı. diyelim. Herhalde karşılıklı. Karşılıklı olmasa şu an burada ne işimiz var? Tamam, yani karşılıklı sen bana yürüdün, ben de sana yürüdüm. Ama ilk kim kime yürüdü diyor. İlk sen yürüdün. Ya abi. İlk sen yürüdün oğlum. Sen Nasıl yürüdün yürüdüm? ya. Nasıl yürüdüm? Sen demedin mi ben seveyim, bak onu hatırladım. Senin mesajını mavi tik yapmışım, sana cevap vermemişim. Sonra beni arkadaşım aradı. Dedi ki sen Semih'in mesajına cevap vermemişsin dedi. Siz ikiniz kantinde oturuyordunuz, ben o gün derse ekmiştim. Yapmayın, bu tavsiye edilir. Sen demiştin ki benim mesajıma cevap vermiyor Merve demişsin. Onu söyletmişti, Serap söylemiştim bana. Yürümek sayılır bence. O zaman daha değildik. Allah Allah. Ya. Ay yavrum Mendil atmış mıydım? atmıştım. İyi tamam, hadi ben yürümüş olayım. Tamam, bence sen yürüdün. Fark ediyor mu? Yürüdüysem de helal olsun bana. Helal lan Yine sana. olsa yine yürürüm. Helal sana Sait. Evet. Birbirinize en sinirlendiğiniz an ve en uzun süre güldüğünüz durum. En uzun süre güldüğünüz durum. Her durum. Her durum. Mesela başınıza kötü bir şey geldiğinde bile Altımıza sıçradı. mesela ilk bir olayın şokuyla bir şey yapıp bir üzülüp gerilip böyle bir 10 dakika sonra falan krize giriyoruz ya. Ama en güldüğün an bilmiyorum, şöyle bir Birbirime her an ya. en güldüğümüz an Biz bir ara bence mesela sabah Melbourne'de ilk kaybolduk. uyandığımızda. Aynen. Sabah ilk uyandığımda altıma sıçıyorum. Aynen. Altıma Niye öyle sıçıyorum. oluyor bilmiyorum ama ben de gerçekten öyle. Diğer şey neydi? Birbirinize en sinirlendiğiniz an. En sinirlendiğim an. Benim senin her şeye bir şey söylediğin an. Her şeye bir şey söylüyorsun. Ama her yani. şeye söyleyecek bir lafım var demektir. Yoktur. Demektir. Yoktur. Ne yoktur? Her şey bir şey söylenemez. Söylenir. Benim en sinirlendiğim an sana karşı yok. Şaka yapıyorum tabii ki de. Benim sana en sinirlendiğim an yok. Benim de sana yok. Biraz sinirlendiğim var ama en sinirlendiğim yok. Biraz sinirlendiğim benim de var parça parça. En sinirlendiğim yok. Ben sana samimi bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Benim sana en sinirlendiğim an yok. Benim dış etkenlere en sinirlendiğim an var. Ben de Ama- dış etkenlere en sinirlendiğin anda sana sinirleniyorum. Bak ben mesela hani dış etkenlere sinirleniyorum. Mesela sen bir şey yapıyorsun. Abi dış etkenleri nasıl bir dur bir şey anlatıyorum. Bir dur. Evet. Mesela dış etkenlere sinirleniyorum. Evet. Mesela senin başına gelen bir olay, senin yaptığın bir şey. Ama aslında senin bir suçun yok. Ben dış etkenlere sinirleniyorum. Ama en yakınında sen olduğun için mesela hani bazen sana yansıtıyorum. Herhalde ben de sana yansıtıyorum. Çok Tamam, benim sana sinirlendiğim an yok. Sen de uslu dur. Beni sinirlendirme. Evet. Benim de yok. Tamam, teşekkür Bir ederim. şey söylemek zorunda olsam söyleyemem lan. Yok, benim de yok gerçekten. Yeni sorumuza geçeyim mi? Evet, geç. Abla kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? Abi yaşımı Yüksek sormayın lisans ya. falan ne ayak? Yüksek lisans falan ne ayak. Evet. Kaç yaşındasın? Yaşımı sormayın. Yaşımı sormayın, neredeyse 30'um. 27 yaşındayım. 27 yaşında. 23 Temmuz 1996 doğumluyum. 23 Temmuz 1996. Neydi? Yüksek lisans yaptım, evet. Yüksek lisans ne ayak? Yüksek lisans tavsiye etmiyorum, yüksek lisansı kimseye. Yani ne ayak? Abi normal lisans bitti. Sonra yüksek lisansa başladım. Çok şükür de 2 yılda mükemmel tamamladım. Yapmak isteyen herkese de tavsiyemdir. Şaka yapıyorum, tavsiye etmiyorum falan değil tabii ki. Gönlünde olan herkes yapsın, çok iyi bir şey. Ortalamanı söyle, hava at. 4. Tebrik ederim. Çok inek bir öğrenciydim abi Aferin. yüksek lisansta. Tamam. Yüksek lisanstan mesela. Ne ayak yani? Abi kamu yönetimi lisans mezunuyum. Daha sonra da kamu yönetiminde kentleşme ve çevre sorunları alanında yüksek lisans yaptım. Bu sanki seni işe alacak. Bu soruyu soran kişi. Evet. Yüksek lisans falan ne ayak? Ve- Niye çalışmadın? Danışma hocama, Doğan hocama da Niye çalışmadın? selam. Yüksek lisans ne ayak? Sen niye çalışmadın? Niye amelelik yapmadın? A101 bin var mı senin CV'nde? yok maalesef. O zaman yüksek lisans ne ayak? Birbirinizin en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz özellikleri nelerdir? En sevdiğim özellikler her özelliğim. Oo. Bravo hayatım. Sen benden bir şey mi isteyeceksin? En Hayırdır, sen birinin benim belli. bekledin. En sevmediğim özelliğin, Hayır, adam gibi cevapla bak. İnsanlar Benim- sormuşlar, merak etme. benim- Doğru düzgün cevapla şunu. en sevmediğim, Ciddiyetle benim cevapla. en sevmediğim özelliğin çok gereksiz ayrıntılara takılma. Evet, bunu ben de sevmiyorum kendimde. Ve Evet, çok ayrıntılara takılıyorum. ve bir Doğru. günde ya da bir saatte mesela Devamlı bir saatte böyle yapılacak işi bir günde yapmam. Doğru, aynen doğru. Ve mesela yaptığın şeye dönüp geri dönmen. Evet. Hı hı.
En sevmediğim özelliğim bu. En sevdiğim özelliğin de sakin bir insan olman. Evet, çok sakinimdir. Evet, sakin bir insan olman. Benim sinirim saman alevi bak, gibidir. Bak çok sinirlenirim ama Dur, bir dur. saniye. En sevdiğim özelliğin mesela çok iyi bir dinleyici olman. Evet. Çok iyi bir dinleyicisin, Çok iyi çok bir dinleyiciyimdir. sakinsin. Bir derdiniz varsa anlatabilirim. Aşırı sakinsin. Çok Benim en sakinim. sevdiğim özelliğim bu. Senin bende ne? Bak ben çok güzel anladım. Sen anlat. Benim de Semih'in en sevdiğim özelliği çok anlayışlı olması abi. Teşekkür ederim. Aşırı anlayışlı bir insandır. Kolay kolay sinirlenmez Evet. ve çok anlayışlıdır ve çok Evet. düşüncelidir. Değil mi? Ve gerçekten çok düşüncelidir. Mesela bana karşı ekstra bir düşünceli ama normalde yani diğer hayatımızda olan diğer insanlara karşı da çok fazla düşünceli. Sevmediğim özelliğim de çok hayatımızdaki diğer insanlara çok fazla düşünceli olmam. Evet. Çünkü oradan bir şey oluyor yani her zaman. Bir enayiyim. Aynen biraz. Ufak bir enayiliğim Aynen. var. Diğeri de çok sakin ya abi. Sabredip Evet. en sonunda patlar. Evet, doğru. Ben öyle değilim abi. Dünyanın en hanımcı erkeğiyle sevgili olmak nasıl bir duygu? Çok iyi. Dünyanın en hanımcı erkeği ilan edilmek nasıl bir duygu? Dü- Dünyanın en hanımcı erkeği. Abi yani yıl olmuş 2024 neredeyse. Kaldı mı hala böyle sevenler? Neyse onu çok açmayayım ama Nasıl bir duygu? çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Erkeklere de hanımcı olmalarını tavsiye ederim. Ben de Kızlara da tavsiye ediyorum. hanımcı bir insan evladı yetiştirmiş bir annenin oğlunla birlikte olmalarını Evet. tavsiye ederim. Ben de tavsiye Çok güzel ederim. bir duygu. Bence her erkek dünyanın en hanımcı erkeği olması gerek. Bence de. Çünkü Tebrik ediyorum. Çünkü hayatındaki en birinci ve hayatındaki en yakın insana aşırı nazik, aşırı sevgi dolu, aşırı kibar, aşırı hoşgörülü olamayan bir insan bunları ne kendine yapabilir, ne dışarı yapabilir, Bravo! ne de çocuğuna yapabilir. Bravo. Ben öyle diyorum. Bravo. Kameraları oynamıyor bu arada. Bunda Gerçekten bayağı öyle. bir şeyim ha. Evet. Hadi Ben diğerine. bayağı bir Güzel şeyim duygu. ha. Çok nice bir duygu. Kaç yaşındasınız? Ben söyledim ya. Ben 25 yaşındayım. 7 Ocak 1998. 7 Ocak. 7 Ocak doğum günümü çok seviyorum. Ben de 7 Ocak. Ne sen de 7 Ocak mı? 7 Ocak'ı çok seviyorum. Aa. Ben de. Ben 7 Ocaklıyım. 7 Ocaklıyım ne ya? Hayır Ben de Beşiktaşlıyım. Ne? işte güzel yani. 7 ile 23 benim en sevdiğim Bu arada sayı. benim de 7 ile. Benim 23.07 zaten de. Evet. Ben de severim. 23'ü çok severim. 23 benim en sevdiğim sayıdır. 23 7 de de benim. çok severim. Benim 7 7'den ile sonra- 23. 23'den sonra 7'yi severim. Evet. Düğün yapacak mısınız? Hayır. Düğün yapmayacağız. Biz düğüne karşıyız. Evet. Sevmiyorum, istemiyorum. Ben zaten bilen bilir akrabaya karşıyım. Akrabaya alerjim var. Bakın buramda bir şey çıktı. En son bir tane akrabamı gördüm Facebook'tan. O zamandan beri kolumda bir şey çıktı. Ben de akraba Geçmiyor. sevmiyorum. Bakalım bu aralar Facebook'a bakmıyorum. Geçsin diye. O yüzden düğün yapmıyoruz. Değil mi? Düğün yapmayacağız, evet. Ben ben de düğünü istemiyorum. yaptım. Bana geldiğin gün. Oo. Ya 50 kere şunu yapmak zorunda mıyız? Bak ben birincisini yapıyorum çekiyorum. Sen ikiyi de istiyorsun bana laf 2 edip. kere yapılır oğlum. Yaptım mı tam yapacağım. Tamam. Şimdi bu soruları bu arada gruplandırdım. Bizle ilgili YouTube'la ilgili gelen sorular vardı. Bir Avustralya ile ilgili gelenler vardı. Sanki daha fazla vardı. Bunlar vardı. Evet. Şimdi ben bunları gruplandırmışım. Bunlar bitti. Şimdi YouTube'la ilgili sorular. Tamam, sor bakalım. Şimdi çekerken en çok zevk aldığınız video hangisiydi? Sen ben. Sen ben. Evet. Aynen benim de biliyor musun? Gerçekten mi? Aynen. Sen ben. Aynen benim de sen ben. Ve ilk şeylerimizden de. Sen Aynen. ben. Sen O ben. çünkü abi aşırı kapışmalı oluyor. Aynen. Şey yani Bir de biliyorsun aslında mesela bilmediğin cevaplar çıktığında sürpriz oluyor, şok oluyorsun. aynen. O çok iyi videoydu. Orada yani birbirimizi de tartıyoruz ya. Daha Evet. önceden soruları görmediğimiz için. Aynen. O mesela çok keyifliydi. Bazen O keyifliydi. açıp izliyorum abi ben. Aynen. Benim var ya hani en keyif aldığım o ama başka var balık tuttuğumuz videoyu da keyif almıştım. Hiç balık tutmaktan keyif almadım. Yani Zorla götürüldüm o videoya. güzeldi ama. Değildi Güzel bir anda abi. Gitmiş, güzel bir yere Ha, gitmiştik. video güzeldi, izleyebilirsiniz de. Güzel bir yere gitmiştik. Abi Ben hiçbir zaman- orada öyle bir şey yapmaktan Hiçbir keyif zaman almıştım. balık tutamayan bir
insanla balık tutmaya gitmek ne demektir bilen bilir abi. Zaten balığı... Ve balık ayakta tutulmaz abi. Oturursun, kamp sandalyeni getirirsin, oltanı atarsın, Yo. oturursun orada. Bak, balık tutmayı seven insanlar balık tutamayan insanlardır. Çünkü işin ameleliğini çekmez. Atar atar gel, atar atar gelir. Ama balık tutabilen ben insanlar, sabırlı bir insan değilim. balık tutabilen insanlar, ya şimdi gideceğiz kova taşı, su taşı. Mesela ben hiç kova götürüyor muyum? Hayır. Çünkü tutamıyorum. Yani bir tane misina alıyorum, atıyorum, geliyorum. Sinayla O bu da- arada gerçekten. o da Olta bile almıyor. Taşa takılıyor, kopuyor, geliyor eve. Yarısı yok. Evet, ben sevmiyorum balık tutmayı. Demiş ki, hangi YouTube kanalıyla bir şansınız olsa birlikte video çekmek Ne oluyor isterseniz? ya? Ne oluyor ya? Direkt ben ne oluyor? Biz aşırı canız bu Biz arada gerçekten. Ne oluyor ya'nın ilk videolarından Aynen. biri izliyoruz. Aynen, Değil mi? aynen. Gerçekten Neredeyse öyle. hiç izlemediğiniz videoları yok. Yok. Hatta bazı videolarını 2-3 kere bile izlemiş olabiliriz. İzlemişizdir, kesin izlemişizdir. En sevdiğimiz, yani bana şey geldi. Benim en sevdiğim, Yani samimi herkes seviyor abi bulduğum. bence yani. Aynen. Yani Biz de kesinlikle seviyoruz, ne oluyor? biz Ne oluyor Canım. yadır. İkincisi? İkincisini İkincisini hiç düşünmedim mesela ben. İkincisini ben de hiç düşünmedim ama ikincisi Hiç düşünmedim. kim olurdu ya? Herhalde benim Ali Biçim, Mesut Can Tomay Benim de olurdu aklımdan da ya. geçiyordu biliyor musun? Benim herhalde o olurdu. Olabilir. Yani onlar da çünkü Evet. onların enerjisi de çok güzel. Biz zaten ikisini izliyoruz çok sık. Aynen. İki Benim kanalı yani. Toplamda benim- 4 kişi. iki onlar olurdu. Aynen. YouTube'a nasıl başladınız? YouTube'a nasıl başladık? Ben yüksek lisanstan mezun oldum. Ve tabii ki aradığımı bulamadım. Evet. Hak ettiğimi de bulamadım. Evet. Sonra ayrı kalmıştık biz o dönem. Değil evet, mi? aynen. Ben işte annemin yanına dönmüştüm. Evet. Ben Bodrum'daydım, çalışıyordum. Aynen. Ve sonra dedik ki ben geleyim bir YouTube kanalı açalım. Ama hani öyle durduk yere ben geleyim bir YouTube kanalı açalım olmadı. Olmadı. Biz zaten YouTube videosu, yani YouTube'a video çekmeyi üniversite zamanından beri düşünüyorduk. sen düşünüyordun. Yani 2018-2019'dan beri işte abi işte bir YouTube'a video Abi çeksek. pandemide beni darladın ya. Aynen. Darladın. Yani şey diyor düşünüyorduk. Abi işte YouTube videosu çeksek çok keyifli olmaz mı? Aynen. Hani işte Sen öyle söylüyordun. hani Ben zaten çok ciddiye yani aldım. içerik olabilecek bir sürü bir şey yapıyoruz. Hani o anda yapıyorduk. Hani bunları çeksek Ama o anda yapıyorduk ya. Pandemi. yapıyorduk tabii. Ah be. Hani öyle zaten düşünüyorduk. Aynen. Sonra işte o ara hani dedik ki hani bir de ama şöyleydi. Bak şöyle olmuştu. O zamanlar girmeyi düşünüyorduk ama bizim o zamanlar abi yani bir kamera alabilecek ya da çekebilecek bir mikrofon alabilecek paramız yoktu. Tabii ki yoktu. Benim Aç karnımızı iPhone- zor doyuruyorduk Aynen. yani. Benim iPhone 6'm vardı o zaman. Benim de 7 Plus'ım var. Merve'nin de 7 Plus'ı vardı ama yani o zamanlar iPhone işte hani 11 neredeyse çıkmıştı. Aynen. Öyle bir araydı. Aynen. Hani videoyu içine çekebilecek ekipmanımız yoktu. Evet. Benim bir tane bilgisayarım vardı Lenovo. 1 saatte falan açılıyordu. Benimki Hani, nasıldı? Karaböcekli lakabı. aynen karaböcekli altında bir fanı Uyanınca vardı. açıyordum abi bak kahvaltı yapıyordum, duşa giriyordum, okula gidip geliyordum anca açılıyordu. Anca bilgisayar. açılıyordu. Hani edit yapacak şeyimiz de yoktu. İmkansız yok. Hani bu sefer hani ortaya sadece bir içerik fikrinin olması kaliteli hale getirmiyor. Aynen. Hani sonuçta hani ekipman ve edit bu işin bence yarısından Ya önceden fazlası. önceden olsa mesela okey. Ama mesela şu anda ben de çok kalitesiz. Mesela biz Aynen. şeylerimizi, ekipmanlarımızı Türkiye'de bırakmıştık. Aynen. Ve işte buraya geldiğimizde yolculuk videomuz işte ondan sonra İşte Royal Royal Botanic Garden Botanic. falan 11 ile çekmek zorunda kaldık. Aynen. O zaman mesela kötü ekipmanla çekmiştik. Aynen. Hani- Yani içime sinmiyor. Ben de Aynen, açıp sinmiyor. izlemiyorum. mesela. Hani şey gibi geliyor. Hani video ne kadar iyi olursa olsun iyi olamazmış Aynen. gibi geliyor. Ya çünkü zaten bir kameramanımız yok. Aynen. Zaten biz çekiyoruz. Aynen öyle. Hani onun bir eksisi. Eksisi değil de yani görsel olarak bir eksisi oluyor. Ya da yani maksimum tripodla çekiyoruz mesela. Tabii. Bu sefer hareket alanını daralıyor. Aynen. O yüzden Aynen. hani öyle de durumlar olduğu için Bir de abi ben yüksek lisans yapıyorum. orası öyleydi. Hani aslında bilmiyorum bence en uygun, en güzel zamanlardan birisiydi. Yani aynen. Hani çünkü artık çalışmaya de. başladığımız, para kazanabildiğimiz, Aynen. ekipman alabileceğimiz bu durumdaydık. Bence güzel bir zamandı. O zaman şimdi Avustralya ile alakalı sorulara geçebilir miyiz? Geçebiliriz. Tamam. İlk sorumuz. Nasıl gittiniz? Nasıl geldik? Uçakla. Uçarak. Uçarak geldik. Bazen bana yazıyorlar böyle söylüyorum çok sinir oluyorlar. Ama her zaman konuştuğum insanlar tabii. Tabii canım o samimi Abla ya olduğu nasıl insan. gittiniz oha işte bir anket açmıştım mesela taşınıyoruz nereye Kaçak. falan.
Nasıl gittiniz diyor. Mesela uçakla diyorum sinir oluyorlar. Nasıl geldik? Dil okuluyla geldik biz. Aynen biz dil okuluna kayıt olduk. Aynen öğrenci 6 vizesi aylık, aldık. aynen 6 aylık Aynen. dil okulu programına kayıt olup onunla geldik. Hadi Avustralya'da bir dil okuluna kayıt olup gidelim gibi bir şey yoktu yani. Bizim zaten böyle bir şey yapmak uzun süreden beri aklımıza vardı. Aynen. Hani o da nasıl? Abi hiçbir olmayınca dil okuluyla geldik öyle söyleyeyim. Yani. Aynen öyle ve ama bir şeyi de çok düşünüyorduk mesela. Hayat monotonlaşsın istemiyorduk. Şimdi diyorduk ki abi yeni bir ülkeye gitsen hani sıfırdan her şeyi öğreneceksin. Yolları, işte toplu taşımayı, işte hat çıkarmayı, her şeyi yani fatura ödemeyi bilmiyorum mesela. Bir sürü şey her şeyi öğrenmen gerekiyor sıfırdan. Dedik yani bu hani öğreneceğin şey bitmez. İşte hani hayatına monotonluk gelmez. Hani yeni bir heyecan, hani uzun bir süre bu heyecan devam eder. Böyle de bir şey istiyorduk o yüzden. Evet, Ondan sonra dedik yani bunun en mümkün yolu hangisi olur? ya araştırdık. bizim için yani mesela maddi kısım Aynen. bunun çoğunluğunu oluşturuyor. İşte maddi olarak işte eğitim seviyen Tabii. falan filan bunları birleştirdiğinde dil seviyen Aynen. bunların hepsini birleştirdiğinde bizim için en uygun yol bu olduğu için Bir de en makulü, Avustralya'yı en ben makulü o. çok seviyorum. Aynen. Burada mesela şu anda yaklaşık bir aydır falan değil mi? Aynen. Buradayız. Bir ay oldu. Aynen. Çok oradayken de gördüğümde, araştırdığımda çok sevmiştim. Şimdi burada yaşamaktan da çok memnunum. Aynen ben de çok O yüzden seviyorum. burayı tercih ettik. Merve 2019'dan beri Melbourne istiyordu. Ben hiç Avustralya istemiyordum. Evet. Ben Avustralya'da çünkü çok yılan, böcek var diyor. böcek olur. Abi yılan yok ya. Tuvaletten yılan çıkar. İlk geldiğimde de Onlar bayağı... Instagram keşfetlerinde çıkıyor. Abi ilk geldiğimde ama ben sana bir şey diyeyim mi? Bir şey oluyordum. Tuvalete giremiyordun değil mi? Mesela şimdi hala mesela tuvalette ya abi hani 10 dakika olsun. Lan diyorum şimdi şu yılan gelmeden kalkayım ama. O bende Türkiye'de Gerçekten de öyle. O bende Türkiye'de de oluyordu ki. Yemin et. Aynen. Ben de orada 1 gram olmuyordu. Gerçekten öyle. Mesela şimdi burada Yok hani öyle bir şey yok. tuvalette Ya 10 Melbourne'de dakika yok. bak 10 dakika oturunca tuvalette 11. dakika diyorum ki şu yılanı sinirlendirmeden kalkayım diyorum. Yani sanki orada beni bekliyor 15. dakikada gelecek. Yok, Öyle hissediyorum. Öyle bir şey yok. Ama hani ben o yüzden istemiyordum. Yok böcek mevsimi Çok falan istiyorum. falan. Ya ben çok istiyordum çünkü burası yani ben böyle hani yeşil yani şehir olsun ama yeşil de olsun falan diye düşünen bir insan olarak Evet. mesela burada City bence Çok yeşil. hani bu kadar yeşil bir şey olamaz yani. Olamaz. Şehir Aynen. merkezi. Yani her yer çok fazla hani Aynen. bu tarz baktığında abi git Amerika'ya git. Hani zaten bence burayla kıyaslanıp hani Avrupa ile kıyaslayamazsın burayı. Aynen. Ben hani Avustralya'yı Kanada ile Amerika ile kıyaslarsın. Bence de. Hani Mesela Kanada çok yeşil. orası da çok yeşil. Mesela Ama bu hani kadar değil. Amerika çok beton. Mesela Tabii. Kanada'da yine beton. Ben öyle Ama burası hani burası bildiğin şey abi. Hani bir yeşillik ya da böyle bir hani ormana ya da bir ya yeşil doğanın bir alana içine işte hani evler evi serpiştirilmiş. dikmiş, binayı dikmiş hiçbir yere karışmadan Ve dikmiş, çok öyle. ve dikmiş derken uzun yüksek binalar yok burada. Yani sadece Yani tek City'de var. tek katlı bir yatay mimari. Aynen. Söz konusu. Mesela salonun camından abi böyle akşamüstü güneş batarken böyle o pembe manzarayı görebiliyorsun. Çünkü önünü kesen hiçbir Aynen. bina, hiçbir yapı yok yani. Evet. Diğer sorumuza geçiyorum. Avustralya'da kanguru varsa bir vlog çeker misiniz? Avustralya'da kanguru tabii ki var. Var. Biz de gördük mü gördük ama Aynen. yakından daha görmek nasip Yakından olmadı. göremedik. Trenden gördük. Evet, trenle geçerken gördük. Böyle trenden geçiyorduk. Böyle köşede Böyle bir koşuyordu. tepe vardı. Yani böyle iki eliyle koşuyordu. Sonra zıplıyor Bir zıplıyordu aynen. Bir öyle gördük. Ama gitmeye göreceğiz diyorum. Git- Görmeye gideceğiz. Aynen öyle bir planımız Ve var. o günü de çekeriz yani tabii ki. Aynen. Bizim daha 1 ay olduğu için hem nasıl gidilir, işte ne kadar uzaklıkta, biraz Evet, uzak. onları daha çözemedik. Aynen onları tam şey yapamadığımız için ama gideceğiz. Öyle de bir vlog planımız var. Bir boks maçı yapmamız yok mu? 1v1 atmadın mı? Bana ayağa tekme atmadın mı? Abi dil okulundakiler işte birbirlerine kanguruları gösteriyorlar. İşte kanguru görmeye gitmişler. O gözümü çok korkuttular. Sakın yaklaşmayın, vuruyor işte Ya onlar vurur şöyle ki. boksör falan. Yaklaşınca vuruyor sana. Mesela erkekler Bakalım saldırgan göreceğiz. oluyormuş. Dişiler de yavrusu olunca saldırgan oluyormuş. Şimdi yavrusu olmayan dişiyi ben nereden bulayım? İşte. Yeni sorumuza geçiyorum. Avustralya macerası başlangıç olarak neler planlıyorsunuz? Uzun vadeli planlarınız nelerdir? Başlangıç olarak buraya alışmayı, buraya adapte olmayı planlıyoruz. Evet. Ve dil konusundaki eksikliklerimizi tamamlamayı planlıyoruz. Dil gerçekten bu arada Ya bir de buranın aksanını Buranın- görmeniz lazım aynen. yani abi. dil buranın aksanından ötürü de problem. Buranın aksanı birazcık değişik. Yani Ozi aksanı. mesela burada çok fazla
Asyalı var ve Hintli var. Çok Hintli Şimdi var abi. Her şöyle- yer köri kokuyor. Bazı yerler var ya. Evet, gerçekten öyle. Kokuyor. Ve abi mesela Hintlilerin aksanı garip. Ama mesela çoğu Asyalı'nın da aksanı garip. Sonra mesela bakıyorsun işte buranın yerlisi Oziler var. Mesela Oziler, onların aksanı da garip. Çünkü mesela Hintliler abi böyle Hintliler içine konuşuyor. Ayam yapıyor. Hani Asyalılar böyle sanki başka bir şey konuşuyor. Asyalılar çoğu şeyi mesela garip söylüyor. Ama mesela Oziler böyle hani anlamıyorum hep ya. yuvarlaya konuşuyorlar. Aynen, Mesela hep burada kelimeleri ben yutuyorlar. burada bir Amerikan aksanı duyunca çok mutlu oluyorum abi. Çünkü Aynen. hani çok temiz geliyor. Bizim çünkü kulağımız ona alıştığı için Aynen. o mesela temiz geliyor. Uzun vadeli plan da yapmak için şu an bence erken. Aynen, hiç uzun vadeli plan hiç düşünmedik. Evet, kısa vadeli planlarımız ancak Hani gerçekleşebilirse, önümüzü görebilirsek yaparız. Bir de şöyle mesela hani şimdi ülkeyi çok fazla tanımadığın için yaşamı, yani neler var, nasıl ilerliyor, hani hayat burada nasıl, onu çok bilmediğin için hani bir ay sonrasını bile planlayamıyorsun. Mesela şimdi biz hangi aydayız? Kasım'da mıyız? Kasım'dayız. Mesela Kasım'dayız. Kasım'ın sonu Aralık mı geliyordu? Aralık, şimdi buranın yazı. En basitinden mesela hani bir ay sonra mesela hani havalar nasıl olur bilmiyorum. O yüzden hani havalar nasıl olur, hani yazın burada insanlar nasıl yaşıyor? Çünkü burada ciddi bir sıcak oluyormuş yazın. Ve burada Çok gerçekten ciddi çok ciddi oluyor. Nasıl ciddi olmuyor? Bazen hava kapanıyor. Şuradan yağmur hesap et. yağıyor. Hayır, şuradan hesap et. Hayır, Bugün çok sıcak bu arada. Şuradan hesap et. Abi hava mesela 27 derece, tamam mı? Ama soğuk bir hava var. Tamam mı? Deli gibi rüzgarlı bir hava var. Gölgede sivitin altına tişört giyip sivitle üşüyorsun. Üstüne bir mont istiyor yani rüzgarlı bir havada. Ama mesela gölgeden çık, güneşe geldiğin gibi sanki hava 35 dereceymiş gibi. Güneş çok Çünkü yakıyor güneş burada. aşırı yakıcı. Gelecek planlarımızla bunun alakası var. Bak bunun ne alakası var? İnsanlar nasıl yaşıyor? Mesela belki sıcaklarda hani mesela bilmiyoruz. Bazı yerler erken kapanıyor. Abi mesela burada her şimdi- yer erken kapanıyor lan. Bak mesela Abi 5'te AVM 5'te Şimdi kapanır bak, mı, gözünüzü seveyim ya. şöyle düşün. 5'te AVM kapanıyor Şimdi ya. Christmas'ta marketlerin hepsi kapalı. Evet. Şimdi stok yapmamız lazım. marketlerin hepsinin ne zamandan ne zamana kapalı olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Kolay, internetten yazıyor. Tamam, yazıyor ama hani bunu açıp bakmamız gerekiyor. Tabii ki. Yani bizim açıp mesela bu haftaya bakmamız gerekiyor. Mesela ben hiç bir aylık, hani önümüzdeki ayın planını yapıyorum. Sadece haftalık plan yapıyorum burada. Çünkü tanımıyorum. Evet. Öyle yani. Uzun vadeli plan yapamıyorsun. Christmas'ta okulumuzda tatil. Avustralya'da kızlar nasıl? İyi. Selamları var. Avustralya'da kızlar nasıl? nasıl gerçekten? Burada bu soruyu yazanı biliyorum, onu da öpüyorum. Burada bir geyik de döndürmüştü. Kızlar nasıl derken aslında burada soruyor. İşte estetikli mi, işte mi, kıyafetleri nasıl falan filan. Çok samimi söyleyeyim, ben burada estetikli bir kız, estetik derken hani böyle burun estetiği falan değil, işte dudak dolgulu, işte botoksu falan filan, bilmiyorum yani, ben ben fark etmiyor olabilirim ama gerçekten burada yok. Onları ben de fark Ya etmiyorum. çok Benim de gördüğüm rahat. kadarıyla çok relax. Ya bizde mesela biz Bodrum'da yaşıyorduk. Böyle ne bileyim sokakta çok özenilmiş kıyafetler, Vallahi aynen öyle ve şişirilmiş Herkesin- dudaklar abi herkesin dudağı aynı. falan görüyorduk. Hani Burada öyle bir şey yok. aynen Yani- burada yok. Ben hiç görmedim abi. Mesela o kadar siteye gittik. Ya tek Burada tük canım. tabii ya var tabii ki. Var, mutlaka var. Yok değil. Ama 10 kişiden bir kişi. Ama çok mesela kıyafet olarak da abi Ya çok rahat giyiniyorlar. Çok rahat giyiniyorlar ve mesela herkes farklı. Ya mesela abi bir görüyorsun, bir de şimdi burada hava da farklı olduğu için Aynen. hani ona göre de insanların farklı. Mesela görüyorsun bir tanesi pantolon giymiş, üstüne böyle şişme mont giymiş. Evet. Bir tanesi görüyorsun şort giymiş, tişört Uzun giymiş. yıllarca burada olanlar Biri terlik giymiş. Hani biri herkesin- bot giymiş. Kıyafeti ve profili farklı. Yani. İşte mesela çok dövmeli, çok piercingli. Dövme çok Dö- dövme var. Aynen, Çok ama dövmeli mesela insan. çok piercingli. çok piercing İşte var. garip saçlar böyle Subway Surf'teki o saçlarından, o karakterin saçı var ya böyle ortası Yani çok böyle farklı milletten şeyler çok falan. fazla insanlar olduğu için var. var ama yani bu şekilde bir Ama farklılık var. o sorunun biliyorum, hani estetik açısından Ha, sormuşlar. estetik yok. Hani bizde vardır ya, hani böyle bir burun yaptırayım, işte bir dudaklarımı yaptırayım, işte bir silikon yaptırayım falan filan Aynen. olayı var ya. Yok. Ben burada çok görmedim. Ben Yaptıranlar tabii ki var mutlaka ama vardır. yani Türkiye'ye nazaran gerçekten yok. Diğer sorumuza geçiyorum. Avustralya'da en garibinize giden şey Benim burada en garibime giden şey ne biliyor musun abi? ne? Burada çok deli var ya. Ya bak, gerçekten adam deli. Ve Ben de çıldıracağım ya. ya deli derken
Burada iki tür deli var. Bir tanesinin abi kafası güzel, hayattan o kadar çok kopmuş ki delirmiş. Kafası ama trilyon. Evet. Öyle deli yani, artık böyle durakta yatıyor, çıplak yatıyor falan. Yani çıplak dediğim üstü yatıyor falan. Çıplak yatan da varmış ya geçen gün. İşte varmış, biz görmedik. Burada öyle bir deli var. Problemli abi burada. Yani bak Ya en bu basiti demek değil mesela, özel gereksinimli insanlar değil. değil. Öyle değil. Abi adam bildiğin abi deli deli hareketler yapıyor. Ya. Ama genelde kafasının sonradan olmuş, anladın mı? İşte o çoğu ne biliyor musun abi? Deliliğe vurmuş. Deliliğe vurmuş işte, evet. O yani. Delirmiş anasını Mesela satayım. dün bak en basitinden dün abi okuldan çıktık, tamam mı? Gittik, tamam, yemek yiyelim dedik. KFC'ye gittik. Abi böyle KFC'de ne yapmışlar biliyor musun? Böyle oturacak yer var. Böyle uzun bir masa var camın önünde. Oturuyorsun. Dışarıdan camı görüyorsun. Sokağı görüyorsun. Burada yemek yiyorsun. Önümüze geldi, tamam mı, bir tane. Yanımızda da böyle iki tane kız oturuyor. Önümüze geldi adam. Şişenin içine bir şey koydu. O şişeden ona koydu. O şişeden ona koydu. Tamam, sonra böyle cama baktı. Bir bize baktı. Sonra kızlara baktı. Sonra tam bize doğru gelirken kızlara doğru yöneldi ama ortada cam var böyle. Sonra kızlar da yemek yerken kızlara götünü gösterdi. Güldü gitti. Abi ne gerek var? İşte bu da deli demez misiniz? Yani Yani? ne gerek Böyle var? deliler, anladın mı? Ne gerek var? Aynen. Ya mesela yürü abi, markete giriyorum. Marketin önünde biri oturuyor mesela. Markete girerken laf atıyor. Evet. Mesela hani şeye biniyorum, trene biniyorum. Orada mesela biri oturuyor, laf atıyor. Çok var gerçekten. Trende gidiyorsun. Abi adam trende bağırıyor. Abi bir tane adam, hatırlıyor musun? Kulaklığı takmış. Bak, sabahın körü. Bağıra bağıra şarkı söylüyor. Bağıra bağıra şarkı söylüyor adam ya. Evet. Hayır, birkaç insan da alkışlıyor musun satıyor? Evet. Ve benim diğer garibime giden şey ne biliyor musun abi? Mesela burada bu şekilde sarhoşlar, homeless'ların aşırı kibar olması. Çok Ama mesela adam deli. Aynen Adam öyle. adam 2 dakika önce yola sıçıyor. Adamın önünden geçerken adam sorry diyor. Evet. Daha 2 dakika önce yola sıçıyor. Buna da ben şaşırıyorum. Çok kibar abi. Yani mesela adama ben çarpıyorum, sorry diyor adam. Çarpmana gerek yok. Aynen. Adam Adamla belli göz göze bir- gelsen sorry diyor. Mesela Hay diyor. belli bir mesafeye yaklaştığında, yani mesela ben buradayım. Adam bana biraz yaklaştığında mesela Kişisel alana girmiş gibi yürüyen, algıladım bak, herhalde. yürüyen merdivende gidiyoruz abi. Sonra ben, arkamda çanta vardı. Arkama biri gelmiş. Sonra ben çantayı, yani dönersem çanta adama çarpmasın diye, arkamda biri var mı diye döndüm. Adam bana baktı, güldü, sorry dedi. Dedim niye sorry diyor. Ben sorry aslında ya. Yalvarma. Çok Yani öyle bu da öyle yani. Gidip adamı ne yalvarıyorsun diyorsun. Senin de mi en çok delilerin olduğu? Çok şaşırmıştım ya. Benim Çok deli var bak ya. benim o da var. Benim diğer şaşırdığım, benim bir de en çok şaşırdığım şey, yani o iki ya da biri olabilir. Bir de kuşların uçmaması benim. Abi kuşlar uçmuyor gerçekten. Kuşlar yürüyor Kuşlar abi. yürüyor abi. Abi bir yol, Ya kanadım var abi, uç işte. evet bak, yol abi, tamam mı? Abi araba geçecek. Kuş yolun ortasına bekliyor. Araba geliyor, tamam mı? Araba duruyor, Araba kuş duruyor. geçiyor. Ve kuş yani hala uçmuyor. Aynen. Sadece hızlı yürüyor. Evet, hızlı yürüyor, koşuyor falan. Ve buradaki kuşlar acayip büyük abi. Aynen. Tavuk gibiler tavuk ya. Böyle bir karga var. Biz geçen burada papağan sürüsü gördük. Aynen 80-100 tane papağan sürüsü Papağan abi. sürüsü, şok oldum ya. Evet. Çok fazla kuş var ve gerçekten hiçbiri uçmuyor. Her yerde bir de şey var işte, kuşlara basmayın, kuşlara Aynen. dikkat edin falan uyarıları var. Fast food'lar çok lezzetli. Bir de ben ona şaşırdım. Ben normalde fast food sevmiyorum ya. Evet. Burada fast food sever oldum yani. Ya burada bak, burada aynen öyle de, burada mesela yani garibine gidebilecek bir sürü şey var. Evet. Mesela benim yani garibime giden şeylerden birisi market fiyatları. Ama market fiyatları nasıl abi, her şey ucuz değil. Mesela bir gidiyorsun abi, bir gün işte canım bir çikolata istedi. Baktın 3 dolar aldın. Yarın gidiyorsun 3 dolar aldığın çikolata İki bakıyorsun. tanesi 2 dolar olmuş. Aynen. 2 tane alırsan 2 dolar olmuş. Aynen. Ulan çok iyiymiş deyip 2 tanesini 2 dolara aldın diyelim. 3. gün gittiğinde çikolatanın tanesinin 80 sent olma ihtimali var. Evet. Hani gayet bunlar çok garibime gidiyor. Aynen. Doğru. Hani Var. Coles özellikle. Coles diye bir market var burada. devamlı hep şey. Öyleymiş. 2 tane alırsam böyle olur. 2 tane alırsam hani benim aklımda hep şey var. 2 tane alırsam daha pahalı olur. Bir tane alayım. Ama burada hep 2 tane alırsan daha ucuz. Burada hep 2 tane al diye böyle şey Evet, yapıyorlar. hep daha ucuz. O Aynen, mesela abur garibime giden cuburlarda çok şeylerden fazla var birisi. özellikle. Ya çok var. AVM'lerde mesela güvenlik görevlisi X-ray'den geçmiyorsun. Aa evet. O da benim mesela garibime giden şeylerden birisi. Aynen. Ne AVM'lerde kadar- güvenlik şey oluyor ya, bizde işte böyle çantanı falan bırakıyorsun falan. Aynen. Oradan geçmiyorsun. Aynen. Yani burada hiç böyle
topluluğu Güvenlikle alakalı yani güvenlikle alakalı hiçbir bir sorun şey yok. gibi. Onlar geliyor. aynen. Aynen. Çok var ya yani mesela Sokaklar, ben dün de söyledim mesela, sokaklar çok temiz ve hiçbir zaman ben çöp arabası ve sokak temizleyen herhangi bir şey görmedim. aynen. Mesela sabah çıktık, öğlen Ben çıktık, akşam City'de çıktık. gördüm dün. City'de dün ben de gördüm. Ama burada görmedim. Aynen. Mesela diğer garibime giden şeylerden birisi polisler uzun sakallı. Devlet yani memuriyette saç sakal olayı yok. İstediğin gibi. Hani polis gördüm abi mesela adam upuzun böyle öyle bir kirli sakal bırakmış ki hayvan gibi sakalı var. Bir tane kadın polis gördüm kulağına tünel yapmış. Aynen. Hani kaşı delik falan böyle hani onlara görmeye gidiyor. Mesela Aynen, dövmeli falan. aynen. Mesela abi polis adamın eli dövmeli ama polis. Evet, bizde olamıyor ya hani böyle şeyler. Onlar garibime Şey de gitmişti. mesela, tren ve tramvay sürenler de hep kadın. Benim Evet. gördüğüm. Ve Hep dün kadın ama hepsi çok fazla var ve hepsi kadın. Dün asıl garibime giden neydi? Abi geldiğimizden beri ilk defa sirenini açmış giden ambulans gördük. Abi bizde ambulans nasıl gider? Hızlı, çok hızlı gidiyor. Bizde ambulans hani Burada adam öldü ama. abi 120'nin altında bizde bak trafikte gerçekten trafikte. Aynen. Trafikte abi bizde 100'le giden ambulans burada boş yolda 60 ya da 50 ile gidiyordu. Çünkü 60'a sınırı vardı o yolda. Öyle mi? Ve adam 60 ile gidiyordu yani. Yani bu da mesela garip. Ha, bence kötü bir şey bu arada. Yani, Yani ambulansa ihtiyacın olsa adam 60 ile gelecek yani. yani ambulans yavaş gidiyor. Yavaş gidiyordu. Bilmiyorum, belki de o kadar acil değildir ama garip yani. Biz de Ya öğreniyoruz. işte ambulans Biz de gidiyorsa bilmiyoruz şu anda. acildir. Yani arayıp abi çok hızlı gelmenize gerek yok o kadar acil değil yani. Yani Ya, aynen. 15 dakika ölmez 20'ye ölür diyor. Yani acildir, gidiyordur, acildir. Aynen. Kazadır, Yavaş neydir gidiyordu bir şeydir gerçekten. yani. O mesela garibime gitti. Evet. Ve son olarak bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii tüm böyle yerlerde olduğu gibi abi yaya geçidinde duruyorlar. Ama burada abi mesela karşıdan karşıya geçmek için ışığın altında bir tane buton var. O butona basıyorsun. O butona bastığında tık tık sesler geliyor. Aynen. Sonra yeşil yandığında Yeşil yandığında o ses tık 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 böyle sesler geliyor ardı ardına. Aynen. Yani o sesi duyduğunda geçiyorsun ve o ses tık 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 sesi o kadar hızlı ki istemsiz yaya geçidinden hızlı geçiyorsun. aynen. O Yaya sese geçidi göre böyle değil hızlı bu hızlı arada. geçiyorsun. Yaya geçidi değil o. Ne? Karşıdan karşıya geçme yolu. Yaya Yani, geçidinde ona basmana gerek yok. Yürüyüp işte geçiyorsun, yani bu duruyorlar. ışıkla trafikli alanda. Aynen, yaya geçidi. Işıkların değil. olduğu alanda falan. Ona basıyorsun ona göre şey Aynen. yapıyorsun falan. Yaya geçidinde de abi, ya ben oturdum diyorum. Yaya geçidinde yolda seni bekliyordum ama uzağım yani bayağı. Şeyde, AVM'de. Orada da yaya geçidi var. Ben de bayağı uzağım yani yolda. Geçmeyeceğim belli. Adam duruyor, beni bekliyor. Evet. Ya mecbur geçtim, anasını satayım. Ben de öyle oldu işte Adam var geçen ya, gün. Adam duruyor, gitmiyor, ben geçeyim. Yolun kenarında duruyordum. Adam durdu geçtim. Sonra geri geldim. Yani gördüğü gibi gözü hizana girdiği gibi duruyor. Duruyor aynen. O da çok Evet. ilginç. Ama Biz çok yine de var. durup ama bir bekliyoruz ya, duracak mı durmayacak mı bir emin olamıyoruz yani. Aynen. Mesela bu da infolardan birisi. Abi biz geldik tamam mı? Geldiğimizde abi işte ertesi gün gittik. İşte hat falan çıkaracağız abi. Karşıdan karşıya geçerken ona bastılar. Sonra işte olan dedik nasıl hani garip. Hani ben ilk defa görüyorum falan. Nasıl hemen Halil yapıştırdı. Kanka dedi işte bu şeyin şarkısı. Bilal Eilish'in dedi şarkısından bunu evet. yapmışlar. Bilal falan. Melbourne'e geldiğinde o Menajeri aynen. onu yapmış. Aynen. Bu da böyle değişik bir bilgi. Aynen. Bad Guy mıydı? Herhalde. O şarkısının bilmiyorum. şeyini artık ne Buradan ritmini mi esinlen. diyeyim, şeyini mi yapayım ne ondan esinlenmiş. Buradan esinlenmiş aynen. Aynen. Öyle bir şey Hiç de işte. esinlenecek bir ses değil de bence. Niye? Bence gayet güzel. Son sorumuz. Son sorumuz sana. Demiş ki Merve hangi işe girdin? Hangi işe girdin Merve? Parfümcüyüm. Merve. Parfümcüyüm. Parfümcü müsün? Bir parfüm shopunda çalışıyorum. Türkiye'nin Bargello'su gibi düşünün. Mutlu musun işinden? Çok mutluyum, çok memnunum. Semih de işsiz. Evet ben de iş arıyorum. İş arıyoruz. Artık. Bu saatten sonra öğrenmeye başlayacağız. Kısmet. Kısmet. Bu işler kısmet işi. Bütün sorularımız bitti. Soru soran herkese çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Yine soru sormak isterseniz soru cevap videosu çekmesek bile Instagram'dan sorabilirsiniz. Elimizden geldiğince yanıtlamaya çalışıyoruz. Evet. Her şeyi yaparız. Semih'e de yazın. Ara sıra ona da yazın. Üzülüyor. Üzülüyor. Evet. Bana da yazın ara sıra. O zaman videomuz bitti diyebilir miyiz? O zaman videomuz bitti. Arkadaşlar, dün abone olduğumuz için çok mutluyum. Evet, Çok teşekkür ederiz. Sizin sayenizde olduk. Evet. İnşallah 100 binleri de görürüz. İnşallah. Milyonu da görürüz.
İnşallah. Ben göreceğimize inanıyorum. İnşallah 100 bin biraz şov ama bir gün olur be. Bir gün olur. Bugün olur. Evet. Videomuzu izlediyseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki şeylerde görüşürüz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşçakalın.